Merhaba, bu videoda keçe daireler yapacağım. Üzerinde güzel helezonik daireler olan ya da şekiller olan bu keçe dairelerin yapımını merak ediyorsanız videonun sonuna kadar seyredin, olur mu? Şimdi bu tacın yapımını ben Instagram'da paylaşmıştım. Ama birleştirme aşamalarını da bu videonun sonunda bulabilirsiniz. Keçe dairelerde çok farklı desen var. Ben 4 tanesini seçtim. Hepsinin yapım aşamalarını videoda paylaştım. Şunu söyleyebilirim, eğer birbirine kadar zıt renkte yünler kullanırsanız spiralleriniz ya da helezonlarınız o kadar belirgin olur. Alttaki yeşil olanda ise birbirine bakan simetrik deseni olan bir keçe daire yapacağım. Bunun katlama şekli farklı. Kırmızı ve yeşil kullandım. Ama mesela siyah beyaz kullandığım deseni de göstereceğim size videonun sonunda. Onda daha belirgin oldu. Buradaki teknikte de mantık aynı. Keçe dairenin ortasında yuvarlak desenler istiyorsanız eğer göstereceğim şekilde katlayabilirsiniz. 2 veya 3 veya tek, nasıl isterseniz içine helezonlar da koyabilirsiniz. Bir diğeri de arsen yünlerinizi değerlendirmek için çok güzel bir teknik bence. Rengarenk yünlerle keçe daireler yapabiliyoruz. Bunda da çok güzel şekiller ortaya çıkıyor. Çok güzel desenler ortaya çıkıyor. Şimdi bunlardan ilkiyle başlıyorum. 2 renkli helezon desenli olan keçe dairenin yapım aşamaları bunlar. Ne kadar kalın kullanırsanız yünü, helezonlarınızın kalınlığı da o kadar fazla olur. Eğer ince döşerseniz yününüzü o kadar ince helezonlarınız olur. Eğer çok belirgin olmasını istiyorsanız yünü benden daha kalın döşeyin. Çok fazla sayıda keçe dairenizin olmasını istiyorsanız da bu yünün uzunluğunu fazla tutun. Yani ben burada bir karıştan biraz fazla kullandım. Siz mesela çok fazla yapmak istiyorsunuz bundan. 2 karış, 3 karış uzunluğunda döşeyebilirsiniz. Teknik aynı. Sabunlu suyla ıslat. Burada kesinlikle keçeleştirmiyorum ilk aşamada. Sadece yünü ıslatıp bastırmaya çalışıyorum. Farklı videolarda şunu gördüm. Kuru kuru birbiri içerisinde rulo yapıyorlar yünleri. Onu da denedim. Onu da videonun içerisinde bulabilirsiniz. Evet, fazla sıkı olmayacak şekilde, ne sıkı ne gevşek bir şekilde ıslak yünümü yuvarladım. Orayı eksik döşemişim. Fark etmedim ben yünü döşerken. Tamamlamak istedim orayı da. Fazladan yün serip üzerine saracağım. Böyle de geçeleştirilebilir ama ben dışı tamamen mor renk olsun istedim. O yüzden ekstra yünle sarıyorum. Benim yaptığım keçe daireler düğme boyutunda oldu. Yani ortalama bir düğme boyutu neyse o. Fazla büyük yapmadım. Çünkü ben çok sayıda keçe daireyi birleştirerek işte taç, bileklik vesaire yapmak istiyorum. O yüzden fazla büyük yapmak istemedim. Eğer siz büyük yapmak istiyorsanız keçe dairelerinizi yünü çok daha uzun tutmalısınız. Böylece onu sardığınızda, rulo yaptığınızda daha kalın bir şeyiniz olur, ne derler, rulonuz olur ve böylece elde ettiğiniz keçe dairelerde daha geniş çaplı olur. İlk aşamada çok fazla bastırmıyorum, hafif hafif rulo yuvarlıyorum. Şimdi elim genellikle ortasına denk geliyor, o yüzden kenarları daha yumuşak kalıyor. Arada bir de kenarlarını bu şekilde vurarak ya da parmaklarınızın arasında sıkıştırarak ovmalısınız. Kullandığım su ılık su, neredeyse sıcağa yakında diyebilirim. Soğuduğunda ara ara sıcak su takviyesi yaptım. Çünkü kalın bir yünle çalıştığım için içinin ısınması zor olur. O yüzden arada bir sıcak suya batırıp çıkarıyorum. Bu ilk aşamada bunu bütün aşamalarını göstermek istedim. Ama diğer şekilleri yaparken başlangıcını, yün sarmasını gösterip biraz daha hızlandırdım videoyu. Videoyu sonuna kadar seyrederseniz eğer farklı bir katlama tekniği, çok daha kolay bir teknikle bulmuş olacaksınız.
Eğer çok sert yapmak istiyorsanız keçe dairelerinizi çok sıkı keçelemelisiniz. Ama yok, ben yumuşak istiyorum diyorsanız benim kadar sıkıştırmanıza gerek yok. Akan suyun altında sabunundan arındırdım. Bu şekilde vurarak da daha da sert bir keçe daire elde edebilirsiniz. Oldukça sağlam oldu. Dağılma vesaire yapmaz kesinlikle. Ben makasla kestim. Sıkıntı yaşamadım keserken. Ama bunu falçatayla kesenler de var. Maket bıçağıyla kesenler de var. Hangisi kolayınıza gidiyorsa. Bakın burada mor içinde kahverengi helezonlarımın olduğu keçe dairem hazır. Biraz daha büyüğünü yaptım. Daha güzel görünsün diye desen. Çok hoş görünüyor. Bunlarla kolyeler, küpeler, bilezikler, bileklikler, her şey yapılabilir. Taç yapılabilir, broş yapılabilir, boncuklarla kombin edilebilir. Yani hayal gücünüzle sınırlı hepsi. Bakın renkler ne kadar zıt olursa helezonlarınızın o kadar belirgin olduğunu aynı teknikle yapılmış bu iki keçe daire arasında kıyaslayarak görebilirsiniz. Şimdi gelelim ikiz helezonların olduğu keçe daire yapımına. Burada bir yünü diğerinden daha fazla kullanmak gerekiyor. Eğer ben yemyeşil bir keçe daire içerisinde kırmızı bir helezon yapmak istiyorsam keçeden yeşilden 2 kat kullanmam gerekecek. Bu şekilde önce ıslatıyorum. Çok fazla ıslatmamak lazım. Sararken fazla su sıkıntı yapıyor. Evet, suyunu da aldım. İşin sırrı şurada. Ortayı belirliyoruz. Sonra yukarıdan ve aşağıdan ortaya kadar rulo yapıyoruz. 2 tane ruloyu ortada birleştiriyorum. Bunu bu şekilde keçeleştirmeyeceğim. Zeminimi kuruladıktan sonra ayırdığım o yeşil yünü de zemine sereceğim. Yünümün eni rulomun eni kadar olacak. Böylece birleşim yerini saklamış olacağım. Bu yeşil yünün içerisine az önce sardığım rulomu yerleştirip tekrar rulo yapacağım. Ne kadar zıt renkler kullanırsanız deseniniz o kadar belirgin olur. Evet, tekrar söyleyeyim. Yününüz ne kadar fazla kat olursa da helezonlarınız o kadar kalın olur. Genellikle şöyle bir Pinterest'e baktığımda bu keçe daireleri aksesuar yapımında kullanmışlar. Çoğunlukla kolye, bileklik, küpe. Ama daha büyüğünü çalışıp mesela runner yapan var. Paspas yapan var. Broş yapanı gördüm. Yani Pinterest'te sushi beads diye, sushi felt beads diye taratırsanız eğer farklı çalışmalar görebilirsiniz. Şimdi uç tarafı birazcık daha kapatmak istiyorum. O yüzden böyle bir plastik üzerinde yuvarladım. Aradaki aşamaları paylaşmıyorum. İlkiyle aynı. Sıkıcı olmasın, uzun olmasın video diye aradaki aşamaları paylaşmadım. Bu şekilde bunu rulo yapmak, keçeleştirmek biraz daha zor. Çünkü 2 ayrı parçayı birleştiriyorsunuz. Bunu da makasla keseceğim. Kırmızı yeşil kuruyken çok güzel bir zıtlık oluşturdu ama keçenin içerisinde, dairenin içerisinde ilk başta bu tabii ki gece ışığında fark etmek zor ama kuruduğunda çok daha güzel bir görüntü oluşturdu. Keserken fark ettiyseniz şey çıktı, sabun çıktı, bunların içinden köpük çıktı. O yüzden ekstra durulamak istedim. Benim durulamam yetmemiş. Bu da kurumuş halleri. Çok sağlam, sıkı.
dairelerim oldu. Bunlar da siyah beyaz yaptığım çalışma. Daha büyük çalıştım. Ne kadar zıt renk kullanırsanız dediğim gibi o kadar güzel, belirgin helezonlarınız oluyor. Mesela bunu kırmızı bir boncukla düşünsenize bir taç yapıyorsunuz ya da kolye. Çok güzel olur bence. Evet, üçüncü yöntemde de siyah bir keçe daire içerisinde sarı ve turuncu küçük noktalar oluşturmak istiyorum. Zemine tek renk serdim. Burada ortaya koyacağımız renklerin sayısı ve çeşidi size kalmış. Ne kadar zıt renk kullanırsanız o kadar iyi. Şimdi bazıları benim yaptığım şekilde kuru kuru değil, öncelikle ortaya koyduğu bu rulo renkli parçaları sert bir şekilde keçeleştirerek koymuş. Ben burada farklı bir şekilde denemek istedim. Kuru kuru sardım her ikisini de. Biliyorum sonuçta elde edeceğim şey tam bir daire olmayacak. Çünkü içine kuru sardığım için şekli biraz bozulacak. İçteki renkli yünlerin şekli tam daire olmayacak. Ama yine de güzel bir sonuç çıktı. Eğer siz tam yüz yuvarlak bir şey yapmak istiyorsanız, yani ortadaki o sarı ve turuncunun tam yuvarlak olmasını istiyorsanız önceden rulo haline getirin. Sarı ve turuncu yünleri biraz ıslak zeminde yuvarlayın, öyle koyun. Şimdi derseniz ki baştan ıslatıp rulo yapmak mı, kuru kuru rulo yapıp sonradan ıslatmak mı? Hangisini tercih etmelisin ya da tercih etmeliyiz derseniz, bence şu an yaptığım çok daha zor. Çünkü çok yumuşak. Islattığınız zaman elinizin arasında kayıp gidiyor. O yüzden ben hangisini tercih ederim? İlk başta yaptığım teknikte önce ıslatıp sonra rulo yapmayı tercih ederim. Onu yapmak çok daha kısa sürdü. Çok daha kolay oldu. Bu gerçekten ele avuca gelmiyordu. Biraz zordu bunu yuvarlamak. Evet. En eğlenceli aşaması da bu kesme aşaması. İçinden hangi şekillerin çıkacağını bilmiyorsunuz. Çok eğlenceli. Bakın kuruduktan sonraki şekilleri bunlar. Bunları farklı renkteki keçelerle ya da boncuklarla birleştirip hayal gücünüzü de üzerine ekleyip çok güzel aksesuarlar yapabilirsiniz. Bu da artan yünlerimi değerlendirmek için yaptığım keçe daire çalışması. Sonuçta bu kadar güzel olacağını tahmin etmiyordum ama hakikaten keserken o kadar ilginç şekiller çıktı ki en çok beğendiğim bu oldu diyebilirim. Minik minik artan yünleriniz varsa bu şekilde keçe daireler yapabilirsiniz. Evet, ıslattım. Teknik aynı yine. Islak yünü birbiri içerisinde rulo yapabilirsiniz. Bu aşamada karşılıklı da sarabilirdik. Daha da değişik şeyler ortaya çıkabilirdi. Ara aşamaları paylaşmadım ama teknik aynı başta paylaştığım gibi. Evet, sabunlu olduğu için ne kadar durulasam da içteki sabunu çıkaramıyorum. O yüzden yeniden duruladım, kuruttum. Bakın arkası ve önü farklı oldu. Rengarenk yünler kullandığım için desenler çok ilginç oldu. Çocuklar için harika taçlar yapılabilir bence böyle eğlenceli helezonlarla.
Evet, şimdi de bu tacı nasıl birleştirdiğimi göstereceğim. Aradaki boncukları keçeleri birleştirirken ekledim. Daha sonra bu parçayı bitirip sıcak silikonla taca yapıştırdım. Mantık bu. Yani dışarıda birleştiriyorum, sonradan silikonluyorum. Yatay batırıyorum iğnemi. Kullandığım iplik naylon iplik. Ben haddinden fazla sıkıştırdığım için keçeyi, tabii sert oldu benim keçe daireler. Daha da yumuşak bırakabilirmişim aslında. Elinizde hangi boncuk varsa, bu boncuksuz da olur. Ben biraz ışıltı katmak istedim, abarttım. Daireleri yatay yönde birbiriyle birleştiriyorum. Mesela bunu bu şekilde büküp aynı yerden karşı tarafa geçirirseniz desen istediğiniz şekilde olur. Yani o yönde gider desen. Tamamen gelişi güzel. Gelişi güzel, rastgele birbirine birleştiriyorum. Pinterest'te görmüştüm. Bunun çok daha büyüğünü yapıp paspas olarak kullananlar da var. Ya da aslında paspas olarak çok kullanışlı olmayabilir bence ama bir runner olabilir, duvar panosu olabilir. Yani daha büyük dairelerle daha geniş parçalar çalışarak çok farklı şeyler yapılabilir. Bu aradaki boncukları da dediğim gibi, yani daireleri birleştirirken kullandım. Önce tamamen birleştirip sonra da boncukları ekleyebiliriz. Fark etmez. Bu şekilde gelişi güzel parçayı tamamlıyoruz. Ondan sonra da sıcak silikonlu taca yapıştırıyoruz. Diyorsanız ki ya Mehtap, ben bunlarla uğraşamam, o zaman size bir kolay teknik göstereyim. Burada kullandığım gibi tek renk değil, önü arkası farklı renkte keçe kumaşa ihtiyacınız var. Ondan incecik bir şerit kesip birbiri üzerine yuvarlayıp batırırsanız işte gördüğünüz gibi böyle yuvarlak daireleriniz olur. Burada gördüğünüz tacı ben bu şekilde yapmıştım. Önü beyaz, arkası turuncu olan keçe kumaşımı kesip rulo yapıp birbirine bu şekilde dikmiştim. Aynı yöntemle bileklik de yapmıştım. Hiç uğraşamam diyorsanız bu da kolay bir yöntem. Başka videolarda görüşmek üzere.